Merhabalar. Merhaba. Su akmıyor. Biraz fazla akıllı ama bizimki kendine akıllı. 3+1 150 metrekare. Ve beklenen telefon geldi. Batman'a doğru devam ediyoruz. Bankaya yetişmeye çalışacağız. Sonrasına zaman gösterecek ne yapacağımıza. Böyle bir yolun sonu acaba nereye çıkacak? GPS doğru mu? Ve şu alttaki yarıklarda sıkıntı yaşarız. Ya bu taraf iptal diyor. Buraya kadar gelip de girememek üzücü olur. Evet. Bazen vazgeçmeyi bilmek lazım. Ama çok öyle iç açıcı değildi. Ve hala yoldalardı. Merhabalar. Merhaba. O ne be? Kabloyu Beni boğuyormuşsun gibi geldi bir an. Merhaba. Yok, çok şahit olur. Eyvah eyvah. İtiraflar itiraflar. Şimdi yoğun rüzgar altında Evet, fena rüzgar. eski Hasankeyf'e bir önceki videoda muhteşem drone manzaralarıyla birlikte izlediğiniz eski Hasankeyf'e veda ediyoruz. Gel Max gel. Yaklaşık, ya kuzum, Gel, bekliyor orada, ne yapacağımızı anlayamadı. yaklaşık bir haftadır buradayız çünkü Gülden'in bir banka kartı gelmesi gerekiyor. Evet, banka kartımın tarihi dolduğu için en yakın merkez şehire, ilçeye teslim almak istediğimi söyledim bankaya. O yüzden Batman'a kartım gelecekti ve biraz uzun sürdü açıkçası gelmesi. Evet. O yüzden burada biraz fazla vakit geçirdik. Biz de aslında Batman'a gidip beklemeyi düşünüyorduk ilk önce. Ama şehir merkezinde fazla gün geçirmeye gerek yok diye düşünerek burada kalmayı. Aynen. Bir de burası çok güzel çıkınca buradaki kalma süresini biraz uzattık ama biraz fazla uzadı. Sıkıldık. Şimdi yeni Hasankeyf tarafına geçeceğiz. Orada işte türbeleri vesaireleri taşımışlar. Evet. Hem bir mutfak alışverişi, hem su takviyesi, hem de biraz da orayı gezelim. Orada bir iki günde orada konaklayalım dedik. İnşallah o esnada da kart gelir diye ümit ediyoruz. Şimdi yola çıkacağız. Evet. Yeni Hasankeyf'e doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi hep beraber gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Aferin sana. Hadi. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Mutluluğa bakar mısın? Rüzgardan kulaklar sallanıyor. Hadi gidiyoruz Max, gel. Haydi gel. Haydi atla bakalım. Atla. Hedefimiz tam karşısı. Yeni Hasankeyf suyun karşısında. Elim gözüküyormuş ya. O ışık ne diyorum Allah aşkına. Hasankeyf'te suyumuz bittiği için şuradaki türbeye gelmiştik. Su doldurmaya. Ama dışarıdaki su doldurma yeri su akmıyor. Caminin içinde olmasına rağmen su akmayınca oradaki bir amca gelin evden vereyim dedi. Kolay gelsin canım. Teşekkürler. Neden bu kadar çok yedeğimiz var? Çünkü çamaşır yıkayacağız. Evet. Normalde bizim yedeklerimiz bunlar. Evet, normalde Bunlar 2 tane çamaşır. büyük 10 litrelik taşıyoruz ama biraz fazlalaştırdık şişeleri çünkü Tolga'nın dediği gibi çamaşır yıkayacağız. Evet. Amca suyunu verdi bize. Evet, uğraşmayın şişe dedi. Oldu mu? Evet. Çok hızlı. Bakayım içeriye. Bak. Köpeği değil o. Border Collie. Border Collie cinsi. Bu tek başına koyunları güden köpekler var ya. Hani çoban olmuyor başlarında. 3 tane böyle köpek yüzlerce koyunu gidiyor. Bu onlardan.
Biraz fazla akıllı ama bizimki kendine akıllı. Evet, sadece kendine çalışıyor kafası. İşin ucunda yemek varsa yapmayacağı şey yok. İnsanlar bilmiyorum, bizim kafamız öyle çalışıyor. Bazen yeniliğin iyi bir şey olduğunu düşünüyorlar. Ama her zaman iyi bir şey değil yenilik. Şimdi bu devlet ihtiyacı var ama bak geliri çoktur bu barajın mesela. Aha. Yani sayılmayacak kadar var. Günde 100 kilo altın değerinde kazancı var mesela. Ama başka, şimdi turist olsaydın başka yerden sana iş de verirdi. Daha güzel imkanlar da sağlardı. Türkiye'de öyle bir şey yok, onu demek istedim. Yoksa devletin ihtiyacı var. Tam millet. Eski Hasankeyf'te mağaralarda yaşayan insanları boşaltırken bu evleri yapıp bu tarafa yerleşmeleri sağlamışlar. 3+1 150 metrekare. Evet, ve etrafı bahçeli. Evet, komple bahçe etraflarında da. Manzaralar çok güzel gözüküyor. Tadadam. Sonunda müzeyi bulduk. Evet, müzeyi bulduk aslında da müzenin girişini bulmak bayağı zor oldu. Çünkü hala çalışmalar devam ediyor ve net yönlendirmeler yok dış tarafta. Çevre düzenlemesi devam ediyor. Müzenin içini bilmiyorum. Belki daha önce tamamlanmıştır ama. Aşağıdaki Dicle Nehri'ne kadar geniş bir alana sahip. Evet. Tam manzarayı çekiyorduk ve müzeye girme arifesindeydik ki Gülden'in telefonu çaldı. Ve beklenen telefon geldi. Telefon bankadan. Gülden'in kartı gelmiş. Çok fazla vakit harcamadan ve burada konaklayamadan Batman'a doğru devam edeceğiz. Müzeyi hızlıca gezip Batman'a bankaya devam edeceğiz. Bu arada Evet. suyumuzu doldurduk. Alışverişimizi yaptık. Müzeye geldik ve telefon geldi. Evet. Nereden? Tam ortadan. Hoppa. Tam tepe noktaya çıkmamızla birlikte başlayan rüzgar. Sen ne kadar güzel bir şeysin. Evet, müzeden çıktık ama müze içerisinde çekim yapamadık. Müzede çekim yapmaya müsaade etmediler. Evet, fotoğraf ve yol görüntü almak yasakmış. Güzel bir müze yapmışlar. Çok büyük de değil, keyifle gezilebilecek dozda. Tam şurası hemen. Yakın civardaki höyüklerin görüntüleri var. Hasankeyf'ten çok güzel fotoğraflar ve eski... Böyle geç istersen, rüzgar öyle geliyor. Hı hı. Eski halini gösteren çok güzel sinevizyonlar ve fotoğraflar var. Buluntular var tabii ki. Çok keyifli bir yer. Bu tarafa gelirseniz bence mutlaka o bölümü gezin. Size gösteremedik ama belki internetten eski fotoğrafla 1911 yılına ait bir fotoğrafçı, gezgin bir fotoğrafçının fotoğrafladığı eserler var. Not aldık. İnternetten bulabilirsek hemen az sonra ekliyoruz. Şimdi hemen hızlıca Batman'a şöyle düzeleyim. Batman'a doğru devam ediyoruz. Bankaya yetişmeye çalışacağız. Evet, hadi gidelim. Hadi gidelim. Dağlar dağlar.
15. Evet. Arkada keçiler var. Döndük arabanın arkasında keçi taşıyorlar. Yatmışlar bir güzel. Batman şehir merkezinde trafik keyfisi. Evet. Acayip bir trafik var ya. Evet, yol yapım çalışmaları var şehrin her yerinde. Şöyle kayayım. Şehir merkezine girmeye çalıştığımız her yol tamamen yol yapım çalışmalarıyla bozulmuş durumda. 30'da falan geldik herhalde buraya. Evet. Neyse, şehir merkezinde en azından bitirmişler çalışmaları. Şimdi yaptığımız onca araştırmaya rağmen biz Batman'da konaklayacak yer bulamadık. Evet. Batman'da bir iki tane takipçimiz var. Denk gelebilirsek onlarla buluşacağız. Onlar da en kötü bizim otoparka gelirseniz gibi kelimeler kullandıkları için. Dedik ki herhalde Batman'da gerçekten hiç yer yok. Evet. Konaklayacak yer bulamıyoruz. Bu arada hemen ilerisi Batman Atatürk Parkı'ymış. Evet. Ama biz sizin o tarafa geçemeyeceğiz. Çünkü şuradan arka sokağa geçip Bankaya gitmemiz bankaya lazım. gitmem lazım. Bakalım geçerken öyle de. Yani zaten şehir merkezine konaklamak gibi bir şeyimiz yok aslında. Batman'ın içinde de öyle gezip görülecek bir yer yok gibi. Yani haritada göremedik. Bankadan sonra bir bakarız olmazsa. Atatürk Parkı dediğin Yerde şehrin evet, göbeğinde. dinlenme parkı, evet. Çok uygun bir yer değil bizim için. Bakalım takipçilerle bir denk gelelim, bir görüşelim. Sonrasına zaman gösterecek ne yapacağımıza. Şimdi bankaya yaklaştık. 850 metremiz var bankaya. Bankaya bir gidelim, işimizi halledelim önce. Oradan sonra bakacağız. Bu arada dudağım uçukladı. Kocaman bir uçuğum var. Kırmızı yandı. Geçemedik. Bunlar da kırmızıyı bekliyormuş aslında. Evet. Hop yattılar yol. Senin durmanı beklediler. Durduğun anda sen tam duramadan yola çıktılar. Evet. Böyle bir yermiş Batman merkez. Her yerde AVM'ler şöyle karşılıklı hemen. Şehir merkezinde AVM görmeyeli çok zaman oldu değil mi? Yani Evet. şehir genelde merkez değil de böyle daha çıkışlarına doğru oluyor. Kıyısında genelde. köşesinde oluyor genelde de. Burada şehir bu kadarcık olunca her şey içinde. Küçük ufak bir yer. Batman. Batman. Süper şehir Batman'dayız. Ya sosyal medyada Batman'la ilgili çok fazla geyik dönüyor. Batman şehir simgesinin yarası olmasını falan istiyor diye böyle Olabilir enteresan bence. enteresan. Bence hak ediyor. Evet, dur şöyle yapayım. Arka fon sesi gibi konuşmaktansa. Ay yüzüm kızarmış ya. Bugün o kadar sıcak ki hava. 27 derece gösteriyor ama 37 desek yeri var. Kollarımız yanmış ya bir iki Aa, günde. kollarımı bırak. Kendimi görünce burnum yanmış, kararmış yüzüm. Bankadan evrağımızı aldık. Şimdi Batman merkezdeyiz. Alışveriş yaptık. Aslında burada biraz oyalanma düşüncemiz vardı. Çünkü bir takipçimizle buluşacaktık ama takipçimize ulaşamıyoruz. Sesin az gelmiş olabilir. Dur yanına geleyim. Gel. Hah, şöyle yapalım. Evet. Ay. Takipçimizle buluşacaktık. Takipçimize ulaşamıyoruz. Evet, O mesaj yüzden- attık birkaç saat önce ama görmedi. Telefon numarası olmadığı için Instagram üzerinden aradık. Onu da duymadı. O yüzden. Evet. Bir de burada gezebilecek bir yer yok. Yani sevdiğimiz gibi yerlerden yok. Son zamanlarda da şehir içinde fazla kaldığımız için burada çok fazla oyalanmadan yine doğaya kaçıyoruz. Evet. Bizim Belçikalı tanıştığımız karavancıların tarif ettiği bir yer vardı. Evet. O tarafa doğru yola çıkacağız. Çok güzel bir yer bulduk. Buraya mutlaka gelmelisiniz dediler. Evet, ağzıma tıktı lafı. Ay dudağım çok kötü. Öyle yola çıkıyoruz tekrar doğaya kavuşmaya. Yollar hep petrol. Her yerden petrol çıkartıyorlar burada. Evet, Batman'da her yerde petrol var. Batman'dan ayrılıyoruz. Sanırım en hızlı şehir burası oldu. Yok, hayır sayılmaz. En hızlı şehir değil, pardon. Çünkü Hasankeyf de Batman'a ait. Konaklamış olduk.
çağırmayacağız. Belki kaldığımız yere biz onları çağırırız. Evet. Geri dönerlerse. Bakalım, gidiyoruz. Hava kararmadan varabilirsek güzel bir yere gidiyoruz yine. Yine yoldan çıkmışlardı. Böyle bir yolun sonu acaba nereye çıkacak? GPS doğru mu? Yol mu? Gittiğimiz yol mu? Kesinlikle gittiğimiz yol değil. Hoppa. Bol çukurlu, su kanallı. Ama manzaraya bak, ağaçlar ne kadar güzel. Uzun zamandır ağaç görmeyenlerin mutluluğu. 2 tane ağaca da razıydılar. Çok hızlı gidiyor, fotoğraf çekmeye yetiştiremiyorum. Yetişemedim. Kamerayı çekerken fotoğraf çekemeyince ne olur? Ne olur? Yolda durursun. Hemen durursunuz. Şöyle tepeye çıkıp fotoğraf çekme molası verirsiniz. Artının ortasındayız. Tam 4 yol ağzında dururuz. Evet, hemen önümüzdeki tam Tolga'nın bulunduğu alan aşağıya doğru çok bozuk. Ve Tolga'nın kayboluşundan anlayacağınız üzere bayağı rampa aşağıya. Aşağı inmek sorun değil. Fakat o yoldan çıkmak büyük sorun olabilir. Çünkü gerçekten çok çukurlu. Toprak zemin ve böyle çukurlu yollarda yukarıya çıkmak yolda kalmaya sebep olabileceği için önce Tolga gidip kontrol ediyor. Yer, konum çok güzel ama yolun bu kadar bozuk olduğunu bilmiyordum. Tolga kamerayı al gel dedi. Gidelim bakalım. Hayır sen değil, Max bekliyorsun sen. Bozuk dediğim çukurlu yolu göstereyim size bence. Buraya kadar mı? İnmeye olur da çık. Ay, düşüyordum. Şimdi şuradan geliriz. Problem yok ama şuradan yukarısı kamerada çok bozuk gözükmüyor ama su yarıkları var. Şöyle Bölümde taşlar dolmuş. Bunlar çok patinaj yaptıracak. ve dik biraz. Araç arkadan itiş de olsa problem olmaz ama önden çekiş ve karavan olunca, yani şurası mesela ve buradan sonrası büyük problem. Yani girebiliriz aslında ama çıkamayabiliriz. evet. O strese değer mi? Yani bence değmez ya. Evet. Yani konum çok güzeldi. Fotoğraflardan da çok güzel görünüyordu. Evet. Ama buraya inersek Gülden'in dediği gibi çıkma ihtimalimiz çok zor. Arabaya zarar verme ihtimalimiz çok yüksek. Çekiciye de para vermek gibi bir durumumuz söz konusu değil şu anda. O yüzden Aynen öyle. buraya inmeyelim. O yüzden buraya inmeyelim. Çünkü şu kısımlar ve şu kısım Evet. Hem kaya var altta, hem çok çukur zor. var. Çıkış çok zor olur. İnişten yine inersin bence bir şekilde de. Ya inmeye inilir. İnmede sıkıntı yok ama bak bir şurası, Evet, evet. bir şurası. Depolarımızı Hemen orada peşindeki şu ve şu alttaki yarıklarda sıkıntı yaşarız. Zaten yolun devamı da çok iç açıcı değil. O yüzden
Maalesef bu Diğer güzel konuma. arkadaşlarımız buraya gitmişler. Fakat onların aşağıda bir su depoları yok. Evet ve arkadan itiş Mercedes onların araçları. O yüzden sorun yaşamamıştır onlar burada eminim. Ya biz de hani çıkabilir miyiz? Çıkarız belki ama şimdi hem sol ön takımımız sıkıntılı, hem gerek var mı aracı yormaya kısmı. Alpin'i açtım. Şimdi ben Alpin Quest'i açtım. Başka bir haritayı açtım. Bu haritada şu an bizim bulunduğumuz konum burası ama şurayı arka taraftan dönen, şöyle üst taraftan dönen bir yol var. Şöyle. Orayı deneyeceğiz. Ondan sonra da istediğimiz noktaya devam etmeye niyetleneceğiz bakalım. Tam artı işaretinde duruyorduk ve bu tarafı denedik az önce. Şimdi bu tarafı deniyoruz. İleri. İleri marş. Tabii bu da ne kadar bir yol o da tartışılır ama. Çok kullanılan bir yol değil gibi ama sanki otların bittiğini düşünerek. Kullanılmadıysa daha az bozulmuştur diye tahmin ediyorum. Ve belki traktör yolu gibi sanki burası değil mi? Evet, orası da muhtemelen. Yalık bir zemine çıktık. Bayağı da Evet. Kayaların üstünden gidiyorlardı. Evet, bu yolda da yine çukurlar var. Ama az önceki gibi rampa yukarıya değil en azından. Ya da çok aşağıya doğru değil. çok dik değil, eğimi çok Evet. fazla değil. Bu da sonuç olarak çıkışta rampa yukarı olacak ama Burası bir kötü yer daha. Seviyesine yaklaştık birazcık. Evet, yine bozuk bir yer gördük inişle birlikte. bekle. Bayağı yaklaştık ama buradan sonrası iniş ve bozuk. Tolga'nın el hareketinden anladığım kadarıyla. Ya bu taraf iptal diyor. Fark ettim kısmen. Yarık varmış. Öteki yol deneyelim diyor. İnatla gitmeye çalışıyorlardı. Öbür tarafı deneyelim. Çok eğimli iniyor. Evet fark ettim Ve durduğunda. yarık çok derin ve yarık çok saçma bir yerde S çiziyor yolun ortasında. Halbuki gelmiştik ha bak şu karşısı. Evet. Ev var ya. Hı hı. O binanın olduğu yer mi? Aynen. Yani tam orası değil de işte bu taraf berisi. Hı hı. Peki nasıl döneceğiz buradan? Dönmeyeceğiz. Geri gideceğiz. Oo, kocaman düş çekil arkamdan. Aa. Sen nereden geldin ya? Geçerken hiç fark etmemiştim de şaşırdım gelince birden. Tarlalardan falan bak, çıktı buradan herhalde. birçok kişi manevra yapmış. Ha, Biz de biz de öyle yapalım. Tekerlek izlerinden belli bu tarafın bozuk olduğu gerçekten.
arkadaş mı gördün? Evet. Aha, arkadaş varmış orada. Hayır. Gidip bakmamı ister misin? Evet, arkadaş varmış Max'cim ama biz gidiyoruz. Alanda kısa paslaşmalar. Milletin bahçesinde şey yapmadan, ezmeden, zarar vermeden. Evet. Buralar daha yeşil yeşil. Ya zaten geldiğimiz yer de bozuktu aslında da işte bir inat. Buraya kadar gelip de girememek üzücü olur. İnşallah diğer yol fena değildir de burası da. Evet. Yani önden çekişli olmanın dezavantajını yaşıyoruz şu anda. Hani Ve belki 4x4 olmamanın. evet. Ya 4x4 olsa zaten ben hiç yani yürürüm her türlü. Ve şöyle bir şey var. Diyeceğimi de unuttum. Önden çekişli olmamanın zararını yaşıyoruz. Evet. Şurası çok dikiniyor ama hadi hayırlısı. Yaklaşınca belli olacak. Yani siz aracınıza zarar verebilirsiniz. Yani yok canım çıkar oradan ya da iner, o kadar da şey yapma. Yok Hani- ya, gerçekten riske atılacak yerler değil ama o şu gördüğümüz son iki noktada. Şurası o kadar eğimli değil gibi görünüyor sanki ama. Vallahi şimdilik değil ama şuradaki yarık yanından geçilebilir yerler var en azından. Eğimde eğer çukur yoksa inebileceğiz gibi gözüküyor. Oo. Yok yok oradan yürürüz ya. Çamur var. Fark etmez. Çamur var da buranın dikliği var. Evet. Ve o çamurdan sonra geri dönüş var bir de. Yağış falan yok günlerde ama. Evet. Bazen vazgeçmeyi bilmek lazım. Evet, 3 denedik. 3 yol denedik. 3 yolda riskli yollar. Çukurların halinden bahsetmemizi burada anlamışsınızdır sanırım zıplamamızla. Geri geri giderken de çukurlara denk getirmeden yürümek ayrı bir şey. Kuzum benim, bay bay. O da bizi bekliyor ya. Bu tarafa geçince o da geldi peşimizden. Yapacak bir şey yok. Şöyle geri geri veda edelim bu manzaraya o zaman. Biraz öyle. Kolaylıkla indiğimiz yerlerden birazcık kolaylıkla zorlanarak çıkıyoruz. Yalnız kendimi nasıl sıkıyorsam sanki ben itiyorum arabayı. Sen bu akşam bütün her yerini ağrıyacaksın. Kesin ağrıyacak. Nefesimi tutuyorum böyle konuşurken, fark ettiysen. Ya önemli olan buralarda aracınıza zarar vermemeniz. Tabii canım. Yani aceleniz yok. Araca zarar vermektense 10 dakika daha fazla oyalanın. Kimseye zararı olmaz. Ve şu anda nispeten iyi yoldan geldik aslında diğerlerine Tabii. göre. Ona rağmen belli bölgeler yine sarsıcı. Şurada kalalım. Ama gece hareket etmek gerekirse. Yani gece hareket etmek gerekirse gece bu yol Yok, gece çok olacak yol keyifli değil. olmaz aşkım. Oo, orada bile pıçı pıçı yaptık. Pıçı pıçı yaptık. Bu taraf yumuşak toprak. Evet. Usul usul geri dönüyorlardı. Ne yapacakları hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Evet, ana yola çıkacağız. İlk hedef ana yola çıkmak şu anda. Aynen öyle. Sonrasını bilmiyoruz, bakalım. Sonrasına bakarız, hava yavaş yavaş kararmak üzere.
Bir o Saat ilk şeye 6. girelim. Evet. Bizim yemek saati 1 saat geçti. Bizim yemek saatimiz geçiyor. Yaklaşıyor. Çünkü yemek hazırlığı yapmamız lazım. Ve benim bu akşam videoyu yetiştirip YouTube'a salmam lazım. Yani çok yoğun bir gece olacak aynı zamanda benim için. İşte burayı bildiğimiz için bir yedek plan da yapmadık tabii burasıyla ilgili. İşte Batman'ı planlamıştık. Batman'daki takipçimizle haberleşemeyince burası çıktı derken burası da olmadı. Ya burayı bildiğimiz için de kasıt şöyle, daha evveliyatında gelenler olduğu için burayı biliyoruz. Yoksa yolda hiç araştırma yapmadık. Normal şartlarda ben Alpine Quest'ten yükselti araştırması yaparım. Evet. Hani onda bile biraz riskli bakardık buraya ve alternatif bir plan yapardık. Çünkü gerçekten dikin işler var. Yolun toprak olduğu zaten Alpine Quest'te de belli olduğu için Alpine Quest zaman... bu arada incelediğimiz haritalardan birisi. Dipnot düşeyim. Yani öyle işte dostlar. Bir macera da böyle devam ediyor. Yolun sarsıcılığını göstermek için kesmedim de. O yüzden niye hala çekiyorsun diye baktın değil mi? Öyle de yapabilirsin. Manzara ve şey çok oynuyor ya. Yine Evet. bildiğim yoldan yürüyeyim. Bildiğin yol? Ha buradan geldik. Buradan mı geldik biz? Buradan gelmedik mi? Buradan geldik. Nereden geldik aşkım? Şuradan geldik aşkım. Ağaçların olduğu dört yola çıktık. Sanki fotoğraf çektik. Hayır. Peki. Peki. Buyurun. Ağaçların olduğu 4 yol. Evet, ağaçların olduğu dört yola geri geldik. Hadi bakalım. Karşı zaten yol değil aslında. O yüzden geldiğimiz yoldan geri döndük. Buradaki bütün yolları denemiş olduk böylelikle. Benim Böyle fotoğrafını bir- çekemedim diye üzüldüğüm ağaç. Evet. Böyle bir yol macerasını bir de şeyde yaşamıştık. Kapuz Kanyonu'na gideceğiz diye. Ya Kapuz Kanyonu da neredeyse her ulaşılabilen asfalt ya da işte toprak yol var. Ne kadar varsa hepsini deneyip Ve ulaşamamıştık. ulaşamamıştık. İlk denediğimiz noktaya geri dönmüştük. Kapuz Kanyonu videosu da sanırım 30 numaralı videolardan biri. Oraya kadar inerseniz Güver Uçurumu'nu da izleyin. Orada çok güzel bir çekim yapmıştık. Evet. Farklı bir çekim tekniği denemiştik orada. Çok beğenildi. Eğer siz de izlemek isterseniz ona da bir göz atın. Ve Güver Uçurumu videosunda hem GoPro hem de eski kameramızla çekim yapmıştık. Kıyaslama yaptık. Evet, ikisinin görüntü kaliteleri ve görüntünün ne kadar iyileştiği orada çok bariz belli oluyor. İkisi de bizim için unutulmaz yerlerdi bu arada. Gerçekten çok güzel yerler. Gitmediyseniz, o tarafları merak ediyorsanız ya da gittiyseniz bizim gözümüzden biz orada neler yaşadık merak ediyorsanız o videoları da izleyin derim. Evet, bu arada halen daha videomuza abone olmayan, yorum yapmayan ve beğeni tuşuna basmakta üşenen takipçilerimiz var. Kaçak yolcular. Biz onlara kaçak yolcu diyoruz. Siz kaçak yolcu olmayın. Kanalımıza destek vermek istiyorsanız, bu güzel videoların daha fazla kişiye ulaşmasını istiyorsanız bizlere destek olun. Nasıl yapabilirsiniz bunu? Gülden hemen anlatıyor size. Tam ben diyecektim. Kanalımıza abone olmanız, yorum yapmanız, videolarımızı beğenmeniz ya da içeriklerimizi beğeneceğini düşündüğünüz karavansever arkadaşlarınız varsa onlara hesabımızı iletmeniz bizim için en büyük destek. Aynı zamanda yorumlarda ve videoların ilk yayınında yaptığımız canlı sohbette süper teşekkür ya da teşekkür olarak geçen ücretli yorum yapabilirsiniz. Ya da katıl aboneliğimiz var. Oradaki seçenekleri inceleyebilirsiniz. Videoyu izlemeniz, beğenmeniz bile yeterli bir destek aslında. Aynen öyle. Ama ekstra destek olmak isterseniz de hayır demeyiz. Çünkü bu yollar mazotla gidiliyor. Bize de mazot lazım. Şimdi hemen harita incelemeye dönüyoruz. Haritacı başımız Evet. Tolga Bey telefonu eline aldı. Mamabadi Köprüsü'nün orada böyle yol üzerinde bir park yeri var ve orayı birileri parsellemiş, ücretliye çevirmişler. Aa. Evet, o yüzden ben ana yola bir çıkış gerçekleştiriyorum. Ana yol üzerinden de Köprünün orada hiç başka duracak yer miymiş? Tek orası mıymış? orası. Mamabadi Köprüsü meşhur türkülere konu olmuş bir köprünün aslında çok yakınındayız şu anda. Ama
kalamayacaksak bu saatte gidip göremeyiz çünkü akşam oluyor. Saat 6.30 zaten. Neyse türkülerle anlarız biz de orayı bir dahaki tura kadar. Değil mi? Evet tatlım. Tolga'nın işi varken bana benim her söylediğime evet demesi. Tamam, şöyle bir şey yapıyorum. Yol üstünde çok da emin değilim ama neyse. Evet hadi bakalım yola devam. Söylediklerimi duydun mu? Hayır. Haritayla uğraşması bitince hayır'a döndü cevaplar yalnız. Ne oldu? Az önce ben bir şeyler söyledim sen evet dedin. Meşguldüm hatırlamıyorum. Meşguldüm hatırlamıyorum. Evet, o zaman hadi gidiyoruz. Saat 6. Ne kadar yeşil. Çok yeşil. Bursa yeşili gibi. Evet. Gerçi Bursa'nın da yeşilliği kalmadı ama. Eski Bursa yeşili. Evet. Yola devam. Bakalım. Tatvan'a kadar yolu var buradan. Olmadı Van. Ne de olsa 250 kilometre. Sabah Van'da oluruz. Sabah. Karşı tepeler çok güzel gözüküyorlar. Kum tepeleri gibi. Evet. Evet. Kozluğa kadar geldik. Siirt, Bitlis. Nerelere geldik? Nerelere geldik bilmiyorum vallahi gidiyoruz. İnşallah konaklayacak bir nokta bulacağız. Bir iki tane dinlenme tesisi geçtik. Bir iki tane petrol geçtik. Ama çok öyle iç açıcı değildi. O yüzden devam ediyoruz. Çünkü hani sadece Gülden'le ben olsak problem değil ama Max faktörü de var. O yüzden Max'in de rahat edebileceği bir yer olması lazım. Çünkü 3 iş saati var. Yani akşam dışarı çıkmamız gerekiyor en azından bir kez. Evet. Ve sabah erken saatte. O yüzden biraz etrafı yürünebilecek, dolaşılabilecek Max'e uygun yerler bakıyoruz. Evet. Şehir merkezi. Kozluk şehir merkezi. Burası da böyle bir yermiş demek ki. Kozluk Kaleler Diyar diye bir yazı vardı girişinde. Ama biz Ama hiç... hiç görmedim. Çok araştırmadım Kozluk'la ilgili bir yer ama Evet. Kozluk deyince sanki benim aklıma bir yayla adı geliyor. Niye bilmiyorum. Yani hatırlamıyorum ama öyle zihnimde bir yayla canlanıyor. Demedim. Ve bu arada akşam oldu fark ettiyseniz. Hava kararıyor yavaş yavaş. Evet. Bu arada Sonumuz... bahsettiğimiz petrol hemen karşımızda. Bakalım. Evet, şehir merkezine yakın bir Opet olduğu için içeride çok fazla park alanı yoktu. Bir kafeterya vardı. Kafeteryanın önünde bir 5-6 araçlık yer vardı. Hem yola çok yakın hem buradaki yol sesten anlıyor musunuz? Geliyor mu ses o kadar bilmiyorum ama Arnavut Kaldırım şehir merkezi yolları gece buradan geçen araç sesleri çok hoş gelmeyecektir. O yüzden biraz daha devam edip ana yol üzerindeki dinlenme tesisleri ya da benzinliklerden birine bakacağız. Ve hala yoldalardı. Evet. Karardı hava. Saat 7'ye geliyor. Paskadas. Önümüzde iki ihtimal var. İki güzel dinlenme tesisi gördüğümüzü düşünüyoruz. O biz uçuduz. Bakayım. Şey gibi olmadı mı? Şehirler arası otobüslerde tepeden vuran ışık olur ya böyle kırmızı onlar gibi kırmızı. oldu. Ya da tırcı gibi. Tırların içinde böyle renkli ışıklar var ya. Önümüzde iki dinlenme tesisi var. İkisinden birinde kalacağız artık. Yapacak bir şey yok. Yoksa yol kenarında kalmak zorunda kalacağız. Evet. Oo, tıpkıs tıpkıs. Elimiz yamuldu iyicene. Evet, Max uyku modunda. Mama yerine ona bir atıştırmalık verdik ki biraz daha dayansın. Yemeği biraz geç kaldı bugün.
yerlerde durduk ama ne yerdeyiz ne gökteyiz. Yani ne dinlenme tesisi ne yol kenarı. Allah, yol üstünde bir yerdeyiz. Şöyle açayım biraz Artık. ışıkları, yüzümüz gözümüz açılsın. Evet, pes edip yol üstü bir yerde durduk. Yan taraf dinlenme tesisi gerçi ama Evet, yan taraf dinlenme tesisi ama yola dinlenme yakın. tesisi gibi değil. Yani kendin pişir kendin ye tarzında bir yer var yan tarafta. Yola yakın bölümü. Saat 7. Hemen yemeğe girişiyoruz. Hemen Çocuğu hemen doyuralım. Ondan sonra görüşürüz. görüşürüz. Kayıt saatimiz. Üst kapı köşesi kırık Aha. mıydı? Ha. Aynen, alalım. Şunları hemen yatağın üstüne koyuyorum. Ortalık açılsın. Bence direkt öyle ver. Başka Öyle ekstra bir şey. Gitsin, gel. Gel kuzum. Ah be. Ne yaptın? Şu akmış. Neyse bu ara aldığımız deterjanlar hep bir akıyor, bir damlatıyor, bir şeyler oluyor. Peçete banyodan. Kapalıymış da aslında. Halı çok ıslak mı? Yok değil. Ayarladım ben onu. Gel kuzum, mamanı ye. Gel. Gel Max. Hadi in aşağıya Hadi in baba. aşağıya. Hadi kuzum. Hadi. Evet, en acil hızlı yemek. Tabii ki yumurta. Omlet. Omlet. Hemen hızlıca. Peynirli omlet yapıyorum hemen. Yatağın üstü gördüğünüz gibi. Şarjım %1, her an kapanabilir. Max yorgunluktan yamuldu, mamasına dokunmadı. Muhtemelen Gülden'in bir şeyler eklemesini bekliyor. Ama öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu sefer yok. Evet, bu sefer yok. Şarjım %1, kapanabilir. O yüzden çekimi burada durduruyorum. Evet. Yarın devam ederiz. Yarın Çünkü devam ederiz. şarj anca doğar. Evet. Evet dostlar, dün akşamki, hatta dünkü yorucu ve yoğun geçen yol maceramızdan sonra yol üstünde bulduğumuz yeşil çevre dinlenme tesisine geldik. Tır sesleri eşliğinde bir güzel dinlendik. Evet. Burası yol üstüne bir çıkıntı yapılmış. Çıkıntının içerisine bir kafeterya tarzı bir yer yapılmış. Etrafında oturma yerleri var ama şu an tadilatta, muhtemelen sezonu hazırlanıyor. O yüzden etraf çok fazla dağınık. Çevre düzenlemesi yapıyorlar şu anda. Bir yandan tır sesleri, bir yandan onlar. Kalktık, kahvaltımızı yaptık. Evet. Ayağıma bastım. Geç. Hava çok sıcak. Burada düzgün internet çekmiyor. Zaten yola devam edeceğiz. Ve bu videoyla aslında Batman'dan ayrılmış olacağız. Aynen. Batman'dan ayrılacağız bu videoyla. Yer olarak konumu şöyle söyleyeyim ben size. Hemen altımızda bir çay akıyor. Bitlis çayı. Bitlis çayı hemen altımızda. Aslında manzara olarak çok güzel bir manzaraya sahip ama çok işlek bir ana yolda olduğu için maalesef bir trafik söz konusu. Evet. Ondan sonra gece biraz hafifledi trafik ama durmadı maalesef. Evet, ben gece bayağı biter diye düşünüyordum. Hani tırların gittiği yol, belki hani gece dinleniyorlardır. Herkes bizim gibi yol yapmıyordur gibi düşündüm ama hiç öyle bir şey yok. Bayağı, şöyle bir Max'i de yer açayım. Bayağı işlek bir yoldu. Diğer kalmak istediğimiz yer çok güzeldi ama hepiniz gördünüz, gidemedik. Evet, yol çok kötüydü. Muhtemelen oradan çıkmaya çalışırken ya araca hasar verecektik ya da Gülden'in dediği gibi bir çekici traktör vesaire çağırmak durumunda kalacaktık. Bunun stresini düşünmeye gerek yok diyerek Aynen. geri döndük. Bir geceliğine. Evet. Ateş yaktılar dışarıda. Kokusu burnuma tıkadı. Burada kaldık, dinlendik. Videomuzu yükledik. Evet. Yüklenmeye devam ediyor. Yüklenmeye devam ediyor geceden beri. %65 oldu. Hala yükleyecek inşallah. Yola devam edeceğiz. Şimdi yol güzergahımız neresi? Kısaca ondan bahsedeyim. Önümüzde kim var? Bitlis. Bitlis var. Şimdi derken neresi demek istedim. Önümüzde Bitlis var. Bitlis'ten sonra Tatvan var. Tatvan'dan sonra Van var. Bu güzergah üzerinde devam edeceğiz. Ama Bitlis tarafında konaklama yeri olarak herhangi bir yer yok. Bitlis'in içerisinde. Bir çevre yolu yapmışlar. Bizim üzerinde bulunduğumuz yol Bitlis'in içine girmeden hemen yandan devam ediyor. Sabahtan beri harita inceliyoruz. Bu da bizi Bitlis acaba çok yokuş, rampa, iniş çıkış bir yer mi diye düşündürüyor.
O yüzden bilmiyoruz Bitlis'e girecek miyiz, girmeyecek miyiz, henüz karar veremedik. Sanırım o yolda yaklaşıp Bitlis'i canlı canlı manzarada görünce karar vereceğiz. Aynen öyle. Yani kısacası bir sonraki yer yine neresi bilmiyoruz. Evet, nerede konaklayacağız onunla hiçbir bilgimiz, hiçbir fikrimiz yok. Ama şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum daha doğrusu. Sana bahsetmedim, şimdi geldi aklıma. Şimdi hep yol macerası yaşadığınız için bir sonraki videoda bence biraz yerleşik karavan macerası yapalım. Ya işte güzel bir yer, öbür tarafı bulsaydık Evet. bayağı yerleşecektik oraya ama giremediğimiz için. Bakacağız bakalım. Doğada bir yerler bulursak harika olur tabii ki. Şimdi bir sonraki videoda neyle karşılaşacaksınız? Size karavan hayatının hangi yönünü göstereceğiz? Bununla ilgili de bir fikrimiz yok. Bakalım yol bize ne getirecek? Biz size ne göstereceğiz? Siz neler izleyeceksiniz? Hepsi bir muamma. Çok pardon. Hepsi bir muamma. Bakalım ne yaşayacağız? Ne göstereceğiz? Hepsi bir sonraki videoda olacak. Kaçırmayın. O zaman yeni maceralarda ve yeni yollarda görüşmek üzere diyelim. Türkiye kıyı ve sınır şeridi turumuz devam ediyor. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.